Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Bugün tavan lambası projemizin ikinci günündeyiz. VTEC Map Light projemizin ikinci günündeyiz. Bugün yapacağımız çalışma şu görmüş olduğunuz yuvayı, braketi açmış olduğumuz deliğe montajlamak. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Daha önce de anlatmıştım. 94-95 modellerde bu projelerimizde tavanda 2 adet delik var. Sunroof sacında 2 adet delik var. Bu delikler şu gördüğünüz vida deliklerinin oraya monte olmasını sağlıyor. Hazır yuvaları var ama 92-93'te bu yok. Bunun için de şu braketi sabitlemek için biz şu orta noktadan, görmüş olduğunuz şu orta noktasından, braketin orta noktasından bir tane şuradan tam denk geliyor. Şu eğime denk geliyor. Buradan 2 tane vida deliği açacağız. Buraya braketimizi montajlayacağız. Bunun için de yine eski bir dosttan yardım almamız gerekti. O da burada işte. Bundan yardım alacağız. Yukarıdan 4. kattan elektrik çektim aşağı. Zor şartlarda çalışıyoruz. Ama bu da güçlü bir şey. İşimize bu yarayacak sunroof sacını delmek için. Şimdi çalışmaya koyulalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Deliklerimizi açtık. 2 adet yan yana deliğimiz sunroof çerçevemize açıldı. Bunlar da şu şekilde karşılıkları buraya düzgün bir şekilde şöyle montajlayacağız önce braketi, sonra lambayı. Şimdi bu çalışmayı yapalım ufaktan. Evet sevgili dostlarım, çerçevemiz mükemmel bir şekilde yerine oturdu. Şimdi sırada lambamızı bu çerçeveye oturtma kısmı var. Lambamızı oturtmadan önce tabi şu yuvayı bir bakalım, açalım. Şu contayı çıkaralım şuradan. Sunroof contasını çıkaralım. Bir bakalım elektrik aksamı için bir hazırlıkta yapalım. Evet arkadaşlar, elektriği almak için tavan lambamızı kullanacağız. Şu anda bunun kapağını sökmüş bulunmaktayım. Şurada 2 adet vida görüyorsunuz. Bu vidaları da çıkarıp tavan lambamızı bir söküp elektrik kaynağına bir bakalım. Aynı şekilde oradan uzatma yaparak daha önce hazırlamış olduğum harness'ı VTEC Map Light'ımıza göndereceğiz. İşte OEM tavan lambamızı söktüm dostlarım. Temiz bir set. Bunu da kullanmaya devam edeceğim. Çünkü bizim projelerde aydınlatma biraz sıkıntılı. Ve işte bu soketi görüyorsunuz. Şimdi buradan 3'te uzatma yapacağım. Ve bu uzatmayı tavan döşemesinin arasından şöyle geçirerek, döşeme arasından geçirerek ön tarafa map light'ımıza ulaştıracağım. Evet, hadi bakalım çalışmaya başlayalım. İşte dostlarım, bu da VTEC Map Light'ımız için kullanacağımız harness. Bunu dün akşam hazırladım. Bu şurada Map Light'ımızı izleyecek. Tavan arasından geçip Map Light'tan girdikten sonra buradan dönüp bu şekilde geçip şurada görmüş olduğunuz şu tavan lambamızın elektrik bağlantısıyla birleşecek. Şimdi bu işlemi yapmak için nasıl yapacağız derseniz şu aradan geçireceksiniz. Sunroof'un contasını söktüm bunun için. Buradan aradan geçirip bu işlemi izleyerek, takip ederek yapacaksınız. Şimdi başlayalım bakalım çalışmaya. Bu biraz zorlu bir iş. O yüzden yavaş ve dikkatli olarak çalışın. Sakın tavan döşemenizi çok fazla aşağı çekip bükülmesini sağlamayın. Aksi takdirde düzelmez. Böyle eğri şekilde kalır. Evet, çalışmalara başlayalım. Evet sevgili dostlar, tavan lambamızın monte aşamasını bitirdik. Biraz uğraştırmalı oldu ama buna değdi. Opsiyonel bir donanım daha ekledik aracımıza. Gerçekten hoş ve verilen emeğe değiyor. Braketi taktıktan sonra ortadan 2 tane vida attıktan sonra benim gösterdiğim şekilde. Yalnız başı büyük olan vidalardan atmayın. Onlar yer kapladığı için tam oturmasını engelliyor. Böyle bir proje yapacaksınız. Küçük başlı, yıldız başlı denen vidalardan atmanızı tavsiye ederim. Yıldız başlı akıllı vidalardan atmanızı tavsiye ederim. 2 tane vida ya da tek bir tane güçlü vida
tavan lambasının bracketini tutuyor. Ardından siz de lambayı yerine monte ediyorsunuz. Elektrik tertibatını da dediğim şekilde aradan buradan dolaşarak şu orijinal tavan aydınlatma lambamızdan aldık. Buradan dönen kablo bu şekilde geçip buraya bağlandı. Arkadakinde de 3 tane kablo var. Çıkışı var sokette. Bunda da. O yüzden bir zorluk çekmeyeceksiniz. Gerçekten çok hoş. Bunun aynı zamanda harita lambaları fonksiyonu var. Şöyle sol şeklinde, sol ve sağ. Gerçekten güzel. Arzu ederseniz şu şekilde tekli de yakabiliyorsunuz. Ya da yolcu kısmındakini de yakabiliyorsunuz. Çok güzel bir donanım. Gerçekten hoş bir donanım. Aynı zamanda benim tavan lambamı da kullanacağım. Orijinal tavan lambamı ve VTEC Map Light'ı da kullanacağım. İkisini bir arada. Hoş bir donanım oldu. Şimdi biraz size bu konularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu opsiyonel donanımlar. Birkaç arkadaş bana YouTube kanalından parça getirtme olaylarını soruyordu. O konuda biraz bilgi vereyim. Meşakkatli bir iş çünkü artık. Bir şey de getirebildiğimiz yok. Ama bilgi vereyim. Genel bir sohbet edelim biraz da. Ondan sonra da videoyu kapatırız. VTEC Map Light hakkında da son birkaç şey söyleyip ondan sonra bu videomuzu noktalayacağım. Şimdi o kısma geçelim dostlar. Evet dostlarım. Bir projenin daha sonuna geldik. Gerçekten mutluyum. Yani aracıma biliyorsunuz ek donanım yüklemeyi çok seviyorum. Opsiyonel donanımları, bulunmayan rare parça diye tabir edilen parçaları çok seviyorum. Bunlar da gerçekten hoş oldu. Bu VTEC Map Light'ı ne zamandır yapmak istiyordum. Yalnız işte sıkıntı bu parçaların artık temini gerçekten çok zor. Bu parçaları bulmamız imkansıza yakın. Bunlar hep zamanında alınmış şeyler. Alınmış, kenara atılmış. Yani nasıl söyleyeyim size, bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce, belki 10 yıl önce alınan şeyler bile var benim elimde. Duruyor. Takılması gerekiyor. İşte bu ara ışıklara taktık biliyorsunuz. Şu an yapabildiğimiz donanım onlar. Şu an elimizde gelen imkan buna el veriyor. Ancak böyle opsiyonel donanımlardan ışıktır bunları bulabiliyoruz ki bunlar da inanılmaz pahalı. Az önce kulüpte bir sohbete tanıklık ettim. Orada bir arkadaşımız Can'dı galiba. Yeni arkadaşlarımızdan bir tanesi. Amortisörü bile arayıp şu an bulamadığından bahsetti. Gerçekten piyasada şu anda G1'lerin, G2'lerin ve G3'lerin başına gelenler artık G4'lerin, dişilerin başına geliyor. Yakında G5'çiler de bundan nasibini alacak. Belki de alıyorlar. Şu an gerçekten pürüt namına en basit parçalar bile, amortisör gibi parçalar bile bulunamamaya başladı. Bunun çaresi ne diyeceksiniz? Tek çare yurt dışı. Yurt dışı da önümüzde çok büyük bir engel var. Bu US doların, euronun, sterlinin, bu döviz kurlarıyla bizim bu parçaları almamız gerçekten imkansız gibi bir şey. Yani direkt 6 ile çarpıyorsunuz. Atıyorum 100 dolarlık bir parça alacaksınız. Çarpı 6 yapıyorsunuz. 600 liraya size giriyor. Artı o kargosuz bedel. Bunun bir de kargo maliyeti var. Amortisör gibi ağır bir parçayı düşünün. Yay gibi ağır bir parçayı düşünün. Ya da ne bileyim herhangi bir direksiyon mesela getireceğiniz. Ya da ne bileyim bir işte kapı şu açma panellerden getireceksiniz. Düğme kontrol paneli getireceğiniz. Zaten adamlar bunların olmadığını biliyorlar. Satıcılar, eBay'deki olsun ya da başka bir sitelerdekiler olsun, bunları biliyorlar. Farkındalar. Parça almak soran arkadaşlar vardı. Nasıl alıyoruz, nasıl ediyoruz diye, de onlara da ithafen gelsin bu video. Parça almak gerçekten çok güç. Şu anda internet üzerinden yapabileceğiniz çok da fazla bir şey yok. Ancak paraya bakar bu işler. Çok fazla para vermeniz lazım. Yani inanılmaz bir kargo bedeli ödeyeceksiniz. Mesela çok basit bir parçaya hemen size örnek vereyim. Şu krom kapı kolu. Bu krom kapı kolunu siyahları internette normal olanlarını 100 dolara satıyorlar şu anda. 100 dolar da 600 milyon para yapıyor. Bu 600 milyon çıplak kemiksiz kargosuz parası. Buna bir de üzerine Amerika'dan buraya ulaşım bedeli en az bir 50 dolar koyun. Ne yaptı size? 150 dolar. Çarpı 6 yapın. Yani 100 dolar çarpı 6, 50 çarpı 6, 300 de kargosu 900 milyon. Burada gelir mesela UPS'ten getirirsiniz vesaire. UPS ya da DHL kesin bunların huyudur. El koyarlar gümrükte. Bir gümrük vergisi alırlar sizden koparmak babında. Onlar da bir 150 alır. Geldi size bir tane normal siyah kapı kolu 1 milyara. Ya bu şartlarda bu ülkede parça almanız bu arabalar için gerçekten çok zor. Nasıl alıyorsunuz diye soruyordu arkadaşlar. Ben aldım ama eskiden aldım. Dolar böyle çılgın değildi. Ya biz aldığımız zamanlar dolar kuru 1.5'ti, 2'di, belki 3'tü, 3.5'tu. Ama hiçbir zaman böyle 6-6.5'tan dolar üzerinden parça getirtmedik. Tam çılgınlık çünkü. Gerçekten çok zor bir şey. O yüzden şu anda Türkiye'de bulabildiğiniz parçaları toplamanızı tavsiye ediyorum.
Ya Türkiye'de şunu bulamazsınız. Mesela atıyorum bu bir Vitek Map Lite tarzı bir parçayı, rare bir parçayı, yani bulunamaz bir şey bulamazsınız. Bir krom kapı kolu bulmanız güç olur. Gerçi geçenlerde Yiğit dostumuz buldu. Bahadır dostumuzdan temin etti ki Bahadır da zamanında yurt dışından getirmişti. Ben Vitek Map Lite'ı Fatih'ten temin etmiştim. 2 sene oldu. Fatih de Amerika'dan getirmişti. Pearl'ünü satmasıyla beraber bazı parçaları elden çıkarınca ben talip oldum. Bu ve bunun gibi birçok şey. Yani biraz da şansınız yaver edecek. Bu tip parça getiren adamlara yapışacaksınız eğer meraklıysanız. Bu işler maliyet işi dostlarım. Yani biliyorsunuz şu anda ben de dediğim gibi ilk başta videonun başında da söyledim, sadece ışık yapabiliyorum. İşte nedir? İşte harita lambası, işte kapı ışıkları, courtesy lights'lar vesaire. Yani bunlarla uğraşıyorum. Çünkü büyük projelere, büyük işlere para yok. Bunlara şu anda dediğim gibi videonun başında da söyledim. Araçlarımızı elimizde zor tutan haldeyiz artık yani. Gerçekten araçları elimizde zor tutuyoruz. O yüzden de yapmamız gereken şu anda bir şekilde arabayı elimizde tutmaya bakmak. İlerisi için artık her şey mümkün. Önemli olan dediğim gibi araçlarınızı temiz olarak elinizde tutmanız. Parça getirme olayına da illa ben getireceğim diyen arkadaşlar olursa, eBay üzerinden alışveriş yapmak için Amerika'dan istediği bir site var. Oraya üye olun. Ya da benim yaptığım bir yöntem vardı. PayPal komisyoncuları var ama bu bizim Türk arkadaşlarımızın çok fazla güveneceği bir yöntem değil. Yani paranızı tamamen karşıda tanımadığınız bir adama gönderiyorsunuz. Atıyorum 1 milyar mı tuttu? Al kardeşim sana 1 milyar diyorsunuz. Adam bir de üzerine 100 milyon lira karını koyuyor. Sizden 1 milyar 100 lira hesaba havale et abi diyor. Size ediyorsunuz. O adam sizin PayPal şifrenize, PayPal diyorum düzeltiyorum, eBay şifrenize girip istediğiniz parçayı alıyor. Mesela kapı kolu, direksiyon, ıvır zıvır sizin eBay'inizi kullanıp kendi PayPal'ından ödeme yapıp parçayı alıyor size. Ondan sonra buraya geliyor. Ama yani karşıdaki adama güvenmeniz gerekiyor. Güvenmek zorunda kalıyorsunuz bazı durumlarda. Yapacak bir şey yok. Ben bu YouTube işleriyle zamanında uğraşıyordum. Oradan tanıdığım bir arkadaşlar vardı. O sayede parça getirdik götürdük. Ama şu anda dediğim gibi bu doların bu şekildeki kurlarıyla yapmanız imkansız yani bunu. Gerçekten değmez. İnanılmaz para. Gidin servisten bakın, yani daha iyi yer varsa o parça yetkili serviste. Ki sanmıyorum olacağını da, artık birçok şeyde tükendi yani, artık her şey yok. Serviste hiçbir şey bulunamıyor. Ama bulduğunuz ıvır zıvırı da kapın. Ben size öyle söyleyeyim. Eğer bu arabalara binecekseniz bulduğunuz ıvır zıvırı da satın. Satın diyorum, alın. Bugün dilim sürçtü, kusura bakmayın. Bu işler için izin aldım bugün. Bir yıllık iznim de vardı. Onları da alıp kullanıyorum. Şu araç durumlarını da toparlayayım diyorum. Yapacağım projeleri. Şu anda gene tavan lambamızın montajı bitti. Dediğim gibi güzel oldu. Değdi. Bir de şu konuya değineceğim. Tavan lambası montajı demişken. Bir de şuna değinmek istiyorum size. Bu tip parçalar mesela karşıdan baktığımızda işte yani ben de öyle araştırırken işte yapmışlar bunu, olabilir falan diyorum ama sonuçta bu parçalar bu arabanın şu kasasına, yani 92-93'e ait olmayan bir parçalar olduğu için bunun yuvasını sizin açmanız gerekiyor. Elektrik tesisatını sizin çekmeniz gerekiyor vesaire vesaire, birçok şey var. Yani en umulmadık şeyler, bir vidanın diş oranı bile bazen size problem yaratabiliyor. Ben mesela doğru vida oranını aramak için, İzmir'i bilenler bilir, Gıda Çarşısı'nda vida aradığımı biliyorum. Doğru diş oranlı somunu, vidayı bulabilmek için. Yani biraz uğraştırmalı. Biraz el yeteneği olması gerekiyor. Biraz ama uğraşınca çok zevkli işler. Herkes de biraz uğraştıktan sonra yapabilir. Ama önemli olan dediğim gibi parça bulun. Parça temin edin. Bu arabalara bineceksiniz, parça stoklayın. Bana çoğu kişi güler. Bir tane odayı evde yedek parça deposuna çevirdim ama mecburum. Çünkü bu arabaya binmeye devam etmek istiyorum. Mesela atıyorum önden bir kazada sizi idame edecek parçanız elinizde her zaman olsun. Bir takım farınız, bir ön tamponunuz, park lambalarınız, sinyal lambalarınız, tampon sinyalleriniz, bunlar elinizde hazır olsun. Bir çift panjurunuz. Bunlar elinizde hazır olsun çünkü bunları kaza anında hiç kimseden bulamazsınız. Bulsanız da fahiş fiyatlar çekilir. 4.000-5.000 lira sırf önden bir kazanın maliyetidir. O yüzden aman dikkatli olun. Zaten kasko da yok araçlarımızda, biliyorsunuz. Benim diyeceklerim bunlar dostlar. Bunun üzerine sorularınız olursa tekrar alta yorum olarak yazarsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışayım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek dileğiyle.